Gifi Plus ekranından herkese merhaba. Kitle Fonla platformunda bireysel yatırımcı olarak rekortmen diyebileceğimiz bir konuğumuz var. Kamil Eren Ünal. Abi selamlar, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu bölüm sponsorumuz Pin İçecekleri. Pin şeker, renklendirici ve koruyucu içermez. Aslında sohbetimiz de böyle olacak. Tamamıyla doğal. Ben herhangi bir soru hazırlamadım. Tamamıyla merak ettiklerimi soracağım. Abi seni tanıyabilir miyiz? Ben Kamil Eren Ünal, 29 yaşındayım. Genelde hep yaşımı söylüyorum ilk başta çünkü çok büyük gösterdiğimi söylüyor insanlar. O birazcık olgunluktan kaynaklı veya uğraştığımız işlerin bizi yıpratmasından kaynaklı. Yatırım dünyası biraz öyle. 10 senedir yatırım dünyasının içindeyim. Borsayla uğraşıyorum aslında. 2016 yılından beri üniversite 1'den bu tarafa borsayla uğraşıyorum. Aslında asıl borsayla haşır neşir olma tarafım 2019 yılında başladı sermayeyle ama 2016'da da sürekli babamın her ay yolladığı parayla borsada alım satım yaparak aslında borsanın temellerini öğrenmeye başladım. Ondan sonra 3 sene sonra yaklaşık bir 500 dolarlık bir portföyle 2019 Eylül ayı başladık ve süreç katlanarak devam etti. İlk bir sene tabii ki hareketli hisselerle uğraştık. Tabii ki heyecanlı bir yatırımcıydım ben. Hala öyleyim. Tabii ki son birkaç senedir biraz böyle bir kendimi baskıladım. Olgunlaştım diyeyim yatırım tarafında. Sonra büyümeye devam ettik. 2020 yılında tabii benim bu startuplar olan merakım vardı. Asıl konumuza tabii geleceğim şimdi. Startuplar olan merakım 2020 yılında başlıyor. Orada borsaya bazı bir iki şirket sürekli kap yollardı. İşte yatırım yaptığımız şu X şirket 15 ayda 5 kat büyüdü, 10 kat büyüdü diye gibi. Ve dikkatimi çekiyordu. Ben de bir şeyi ucuzken yakalayıp kazanmayı severim. Borsada mantalitem zaten bu. Ama tabii ki girişim şirketini bulacaksın startup. Yatırım süreçleri, prosedürler var. Çok uğraştırıyor. Yani cesaret edemiyordum. Melek yatırımcıların ağları vardı. Bakıyordum tabii. Ama çok ısınamıyordum. Tesadüf diyelim, tevafuk diyelim. 2023 yılının Aralık ayında, yani 2024 Ocak ayında tesadüf eseri dediğim gibi tevafuk oldu. Bir yazı gördüm. Kitle fonlama. Araştırdım. Çeşitli platformlar olduğunu gördüm. Burada yatırımlara başladım. Tabii her şey organik ilerledi gitti ve burada hani FoneAngels'la yolumuz kesişti doğal olarak. Çünkü bir yatırımcı olarak şirketleri hakkıyla çıkartıyorlar, hakkıyla tespit ediyorlar. Değerlemeleri çok güzel çıkıyor. Dürüst bir şekilde çıkartıyorlar. Aslında şöyle, yani kitle fonlama tam senlik bir şey. Tam benlik bir şeydi. Çünkü uğraş yok, noter yok, bir şey yok. Benim için biçilmiş bir kaftandı diyeyim yani. Süreç ilerledikçe baktım ki hep FoneAngels üzerinden yatırım yapmaya başladım. Zaten bütün platformları test ettim ben. Yani isim vermeyeceğim. Hepsini test ettim. Ama benim gibi bir yatırımcıya hitap etmediği için FoneAngels'la devam ettim. Hala da devam ediyorum. Zor süreçteyiz. Faizlerin yüksek olduğu dönemde bu yatırımları yapmak kolay olmuyor. Yani ben sonuçta borsadan parayı çıkartıp koyuyorum. Babamdan almıyorum yani parayı. Modern zamanın Robin Hood'u diyebilir miyiz? Borsadan alıp kitle fonlamadaki yeni olgunlaşan firmalara yatırarak. Tabii yani benzer bir şey belki. Bazı konularda mütevazi olamıyorum. Çünkü zor dönemde gerçekten zor bir iş yapıyorum. Bunun ekmeğini tabii ki yiyeceğim ama bunun ekmeğini yediğim zaman ben kazançlarımda kendi lüksümü harcamayacağım. Yine girişimlere devam edeceğim. Yani sepetteki yumurta sayısını artırarak gideceğim zaten. Hani yeri geldiği zaman hayallerimde aslında her an bunu yapabilirim ama acele etmiyorum. Planlamalarımda bir yatırım holding kurup 3 tane 5 tane şirketin %5'ini, 10'unu, 20'sini alıp içeride tutmak gibi hayallerim var. Tabii şirketler büyürse ileride halka da açılabilir veya bir fon kurulabilir. Ama benim önceliğim her zaman klasik. Ben şirketleri alacağım. Şirketler para kazanacaklar, büyüyecekler. Büyüdükleri zaman yeri geldiğinde exit edebilmek. Exit ettiğimizde yeni şirketlere sermaye olmak. Yani aslında olay bu. Katlanarak büyümek. Kartopu misali. Borsada da ben böyle yapıyorum. Kitle fonlamada da böyle yapıyorum. Bu minvalde devam ediyorum şu anda. Tahmini olarak kitle fonlamadaki kaç girişime yatırım yapmışsındır? Vallahi son birkaç aydır artık saymayı unuttum. Zannediyorum 24 olması lazım. 24 tane girişime can suyu olmuşsun. Evet, 2,5 senedir öyle oldu. Kimisine iri, kimisine ufak ama elimizden geldiğince destek amaçlı da yatırım yaptığımız oldu. Bunlar birazcık da manevi olarak, yani destek amaçlı yatırım yaptıklarım da var 2-3 tane. Manevi olarak ama 24 olmuştur şu anda. En son işte bir firma daha var. Ona yatırım yaptım. İşte 25 oldu belki de, bilmiyorum şu an. Hepsi aynı platformdan mı? %90'ı aynı FoneAngels üzerinden. FoneAngels'ta da danışma komitesi üyesi. Evet. Sayın Yavuz Kuş Bey, FoneAngels Yönetim Kurulu Başkanı bana böyle güzel bir teklif
teklifle geldi. Zaten biz sürekli birbirimize danışıyoruz. Sürekli birbirimizle iletişim halindeyiz. Çünkü beraber bir yoldayız. Beraber bir savaş veriyoruz. Yüksek faiz ortamında yatırım yapıyoruz. Büyük şirketlerin yatırım yapmadığı ortamda biz yapıyoruz bunları. Tabii ki hep birlikteyiz. Beraber bir yoldayız. Birçok şeyi beraber birbirimize danışıyoruz. Ben de elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Biz yıllardır tanışıyor gibiyiz. 30 yıldır tanışıyor gibiyiz zaten. Çok güzel bir abi kardeşle ilişkimiz vardır. Buradan da sevgiler. Şu an düz bir matematik hesabı yapacağım. Bir röportajında bir girişime 200 bin dolar yatırdığını söylemiştin. Evet. Şimdi de 24-25 girişim dediğin zaman aslında 1,5-2 milyon doları buluyor. Vardır. Yaptığın yatırımlar. Çünkü yani 2,5 sene önce başladık. 2,5 sene önce enflasyon var. 2,5 senede. Artı yüksek faiz ortamındayız sonuçta. Ya ben faizi sevmiyorum zaten ama bunları düşünmek lazım. Artı altın nereden nereye geldi bak. 1500 liraydı. Ben başladığımda bu kitle fonlamaya. Şu an 7000 liraya yaklaştı. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bunları da düşünmek lazım. O yüzden o rakamlar doğrudur. Peki bu 25 girişime yatırım dışında ikinci el piyasasında yaptığın yatırımlar var mı? Oraya da yapıyor musun? Yapıyorum. Topladıklarım var. Yayılmış biraz ama topladıklarım var ama yani bir süre toplamam. Şu anlık dinleniyorum biraz. Bu arada yani ağzım biraz kurudu. Yaz sıcağındayız. Bunlardan bir tanesini içmek istiyorum. Bunu hangisini içsem? Hibiskusu ben çok severim. Hibiskus bir tane deneyelim Pindings'ten. Bunu ben eve de alıyorum bazen. Ben de Cool Lime'ı içeyim o zaman. Cool Lime da iyi. Borca dayalı kitle fonlama hakkında düşüncelerini alabilir miyim? Ya benim tercih edeceğim bir şey değil. Paya dayalı daha şey. Tabii benim için daha iyi. Şöyle borca dayalı olduğu zaman ben sana bir para veriyorum. Bu parayı sen bana vereceksin kardeşim eninde sonunda. Bu girişimciyi strese sokar. Bir girişimciyle beraber yol yürümen lazım. Tamam bir para veriyorsun. O paranın karşılığını alma hakkın var. Ama borca dayalı olduğu zaman bu iş biraz daha anlaşma usulü oluyor. Ben sana bir para veriyorum. Sen bu parayı bana ver. Doğru. Bir şekilde. Ben ona karşıyım. Açıkçası çok da bu sistemin Türkiye'de tutacağını sanmıyorum. Tutsa da başarılı olabileceğini sanmıyorum. Girişimciler rahat olmalı, özgür olmalılar. Birçok girişimin lider yatırımcısıyım. Zorlayabilirim, baskı altına alabilirim. Sen 2 senedir ne yapıyorsun diyebilirim. Bazılarına diyorum ama baskı altına almıyorum. Ne yapıyorum? Beğenmediğimi, zararını satıyorum. Beğenmediklerim de var. Şirket büyüse de kişiliğini, karakterini sevmiyorsam benim için bitmiştir. Ben zararına satarım o şirketi. Yatırım yaptığın zamanki kriterlerin nelerdir? Yani girişimci önemli, girişim de Tabii. önemli ama hani önceleyeceğin zaman tam olarak neye bakıyorsun? Ya bir defa girişimcinin kendisi çok önemli. Startupsa. Startup çünkü başlangıç aşaması ve başlangıç aşamasındaki bir şirketi kim büyütür? Girişimci büyütür. Scale up'sa girişimciden ziyade çalışanların kalitesi önemlidir. Genel müdürü önemlidir. Genel müdürün altındakiler, diğer bölümlerdeki çalışan ekip önemlidir. Startuplar genelde 3-5 kişi ile başlar ve burada baş girişimcidir. Bu önemlidir. Girişimci bu işin başıdır. Ona dikkat etmek lazım. Girişimcinin bir defa hırslı, hevesli olması lazım. Onu bir şekilde o enerjiyi ben alıyorum. Girişimcinin yaşına da dikkat ederim. Yani bir girişimci şimdi geliyor 60 yaşında olmaz. Tamam 50'ye olur 40 olur. Benim için genç olması daha önemli. Niye? 30 yaşındaki bir insanın hırsı hevesiyle 60 yaşındaki bir insanın sence aynı olur mu? Tabii ki olmaz. Bir de bunlar- enerjisi de, isteği, arzusu hepsi fark ediyor. Ya bu startuplar için geçerli. Scale up'lar için değil. Scale up'lar zaten belirli bir büyüklüğe gelmiş ve o şirketi artık ekip yönetiyordur, ekip yürütüyordur zaten. Onlar için konuşmuyorum. Startuplar için bu böyledir. O yüzden bunlar kriterlerim. Tabii ki sektör önemli. Dünyada global olarak hangi sektör yüksek çarpanlardaysa onlara dikkat ediyorum. Mesela en büyük yatırımım ne benim? Robot. Robot şirketi. Neden? Dünyada şu anda her yerde robotlar çalışacak bundan 5 sene sonra. Bu sabah yeni bir haber gördüm. General Motor'da 1000 tane çalışanı çıkartmışlar. 50 tane robot çalışıyor şu anda fabrikada. Bunlar artık yayılacak. Ya 1000 çalışanın işini demek ki 50 tane robot yapabiliyor. Jidoka röportajında LTC Murat Bil selam olsun. Evet, ben de Tam selamlar da buna ediyorum. değinmişti o da. Hazır selam verdik. En büyük yatırımcısı siz oldunuz galiba. Evet, %20'ye yakın hissesi bende. Burada biz gerçekten bir gün önceden tanıştık. Ben ilk yatırım sürecinde aslında robot şirket çıkmadan 3-4 ay önce Fonengis ekibine demiştim ki robotikle ilgili bir şey çıkarsa çok istiyorum. Sonra Jidoka çıkmıştı. İlk %1'ini alayım geçeyim dedim klasik. Sonra %5'e çıkarttım onu. Sonra %10 dedim yapalım. Ondan sonra neyse %15 yapmak istiyorum ben bunu dedim.
Ondan sonra bana şöyle söylediler. Gelin kitle fonlama rekorunu kıralım. Tek seferde en büyük yatırım yapan siz olun. Rekoru da kırdık. İşte %20'ye yaklaştık. O süreç güzel, keyifli bir süreçti. Tam 2 sene oldu. Hatta 26 Haziran 2024 tarihiydi. İlk yatırım yaptığım tarih. 25 Haziran'da da biz Murat'la tanıştık zaten. Güzel bir süreç, keyifli bir süreç oldu. Hep beraber uğraşıyoruz şu anda. İnşallah güzel sonuçlanacak diye umut ediyorum. İnşallah. İlk yaptığın yatırımı hatırlıyor musun kitle fonlamadaki? Tabii konuşmalıyız. Şimdi Velopy oldu adı. Evde sağlık hizmeti veren, aslında evde sağlık dediğim şu, online psikologların olduğu bir platform. Online psikologlar var. Görüntülü konuşabiliyorsun, telefonda konuşabiliyorsun. Böyle bir platformdu. Şu anda bir evrim geçirdi aslında şirket. Daha çok kurumsallara artık yöneldi ve kurumsal şirketlere birebir hizmet veriyor. İlk yatırımım oydu. Israrla hep Fonangels üzerinden yatırım yapmanın nedeninden bir tanesi Fonangels'ın filtresine güveniyor musun? Zaten filtrelenerek geliyor. Ben bütün platformlara zaten bak. Hala da bakıyorum, bakma yani. Tamam Fonangels'tayız ama bakıyorum. Ama bir şey göremiyorum ki zaten. Ben organik ilerliyorum. Yani organik ilerlemem benim için daha iyi. Fonangels için de daha iyi. Organik ilerliyoruz. Baktığımızda zaten diğer platformlardaki şirketler, çıkan şirketlere baktığım zaman değerlemesi uçuk, yaptığı iş belirsiz, büyük bir filtreden geçiyor Fonangels'tan ve benim de filtremden geçiyor bu. Yani filtremden geçiyor ve beğenirsem yatırım yapıyorum. Fonangels'ta çıkan her şeye yatırım yapmıyorum sonuçta. Ama sembolik de olsa her zaman yatırımlarımı yapıyorum. Destek amaçlı yatırımlar yapıyorum. O da benim kendi kişisel yatırımcı kararım. Ama yatırım yapmasam bile bütün şirketlerle mentor olarak ilgileniyorum karşılıksız olarak. Ben yatırım yapmıyorum diye bu şirket başarısız olacak diye bir şey yok. Tabii ki olur. Sonradan da gider toplarız yani. Yani öyle olursa da. O yüzden sonuçta ben de belirli bir bütçeyi yönetiyorum kendi adıma ve kendi portföyüm. Ben de riskimi dağıtmak zorundayım. Her şeye de yatırım yapamam bir yerde. Çok beni heyecanlandırıyorsa gözüm kapalı yatırım yapıyorum yani. Aklından çıkmayan bir anı var mı bu kitle fonlama ile ilgili? Yani olumsuz da olabilir. Ya keşke şunu yapmasaydım dediğin. Bir şirket vardı. Çok bana yazdılar, ulaştılar, aradılar. Yani istemedim ya. Hani yatırım yapmak istemedim yani para. Ondan sonra güzel bir anımda işte telefonumu almışlar, aradılar. Böyle böyle. Tamam dedim yatırım yapıyorum ama hani şu şartla, bu şartla, nasıl şart? İşte yaptığınız iş güzel ama sizin bunu büyütmeniz lazım. Bu şekilde büyüyemezsiniz. İşte yapacağız şunu, bunu, onu dediler. Sonra olmadı. Ve bana şöyle geldi sonradan. Hani biz köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyelim muhabbeti. Tabii ki böyle girişimciler de çıkıyor maalesef. Yapacak bir şey yok yani. Onlarla da zaten iletişim kurmuyorum. Çok da açıkçası mutlu da değilim. Bu biraz nankörlük oluyor. Çünkü doğrudan fonladığım şirketler. Fonlamasına katılmasam fonlanmayacak belki de yani. Hani bazen de böyle bir ama %90 çoğunda mutluyum. Bunlar olacak. Bunlar olmadan olmaz. Peki uzun vadedeki hedefin nedir? Neyi hedefliyorsun? Uzun vadede şöyle bir yatırım holding kurmak. Şu an aslında her an kurabilirim. Hani bu aldığım şirketleri oraya da bağlayabilirim ama işte prosedürler uğraşmak istemiyorum o tarafta. Kafam zaten dolu. Ama bir yatırım holding kurup 3 tane 5 tane ortalama bir şirketin en az %5'ini, onun 20'sini alarak burayı bağlamak. Yani bir gerçekten tam anlamıyla bir yatırım holding kurup orada yatırımlarımı büyütme planım var. Uzun vadede tabii ki çok fazla hayalim var. Yani ülkeyle ilgili hayallerim var. Yani yaşadığım ülkeyle ilgili bir genç olarak çok büyük hedeflerim var. Onlar tabii ki zamanla olur, yavaş yavaş olur. Bir yoldayız, bir sektördeyiz. O sektörde gerçekten girişimcilere dokunuyoruz. Onları büyütmeye çalışıyoruz. Bugün tanıştığımız, yatırım yaptığımız girişimcilerin her biri bundan 5 sene sonrasının, 10 sene sonrasının büyük iş adamları. Yani Türkiye'deki milli gelire etkisi olacak çocuklar bazıları. Yani mesela Metatek var. Metatek bu sene büyük cirolar yapacak yani. Şimdi bu çok kritik bir şey. Kitle fonlamadan çıktı bu şirket. Kiwi keza öyle. Yani diğer şirketleri unuttum biraz, kusura bakmasınlar. Aklıma gelen şu anlık bunlar. Çok şirket var tabii ki yani ciroları yüksek şirketler var. Peki Kamil Eren normal hayatında ne yapar? Vallahi hep aklımda iş ve güç var. Yalnız yaşıyorum zaten. İşimle gücümle ilgili hep telefon elimdedir. Bakarım, araştırırım. Borsayla ilgili zaten. Benim aslında ana şeyim borsa olduğu için hani sabah 9.40'da eşleşme başlar. 6-10'a kadar akşam devam eder. Tabii ki mesai 6-10'da bitmiyor. Ondan sonra gündemde neler var, neler konuşulmuş, çizilmiş. Onlara bakıyorum. Öyle geçiyor günüm ama sosyal hayatımda da belirli gittiğim yerler var. Otururum, gittiğim restoranlar bellidir, yediğim yemekler bellidir. Restoran müdürleriyle tanışırım, arkadaş gibi izlerim, sohbet ederim, muhabbet ederim. Güzel bir çevrem var, güzel bir hayatım var aslında. Disiplinli bir hayatım var. Bir yatırımcı gözüyle baktığımız zaman girişimcilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Girişimciler bir defa dürüst olmalı.
Dürüstlük çok önemli. Hayalleri zaten var ki girişimci oluyorlar. Sonuçta bunu söylememe bile gerek yok. İdealleri olmalı. Bir defa ben yatırım aldıysam, diyelim yatırım aldı girişimci. Yatırımcılarıma nasıl bunu geri döndürür mü? Düşünmelerinden ziyade burada ülkemize nasıl bir katkı sunabiliriz? Düşünmeleri lazım. Zaten gerisi otomatik gelir. Veya yatırım almıyorsa da yatırım almak için tabii ki birçok yatırımcıya ulaşıyorlar ama zor süreçler. Benim tavsiyem her şey yatırım alarak hemen büyümez. Yatırım alacağız, biz büyüyeceğiz değil bu iş. Önce sen bir başta belirli bir sermaye oluştur. Gerekirse bir yerde çalış ya. Sen bir atıyorum mühendissindir. Bir mühendis şirketinde çalışıyorsundur. Paranla biriktirirsin, girersin. İşini büyütmeye çalışırsın. Baktın belirli bir aşamaya getir. Ya ben mesela tohum aşamasında şirketler yatırımlar alıyorlar. Çok güzel, çok gerçekten bence şanslılar. Türkiye'de özellikle yani tohum aşamasına yatırım almak kolay değil. Ama diyelim tohum aşamasını geçti, başlattı, startup, belirli de bir gelir oluştu. Tamam yatırım için gel ama sen tohumdasın, kendin bir para koymuyorsun ve bir yatırımcıyı gelip de ikna edemezsin. Ya bunları ben tavsiye ediyorum. Bana çünkü çok LinkedIn'den böyle pitch deck'ler atıyorlar ve onların umudunu da kırmak istemiyorum ama çok mantıksız şeyler görüyorum. Tabii ki güzel fikirler de geliyor ama bu iş böyledir. Yani yatırım almak kolay değil, insanları ikna etmek kolay değil. Gelecekle ilgili hırsları, hevesleri olsun ve hayatlarının merkezine kesinlikle önce sağlığı koysunlar. Kendi sağlıkları çok önemli. Ondan sonra şirketlerini koysunlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum açıklayıcı oldu mu? Şimdi PIN'in sloganı yapılmayanı yap. Evet, yapılmayanı yapmışlar. Yani bunu çok beğendim. Zaten evet alıyorum dediğim gibi. Şimdi bunu bitirip portakallıya niyetim var. Orange Mango. O da çok güzel. 0 kalori. Yani bunu Şeker yok, kalori yok, renklendirici yok, koruyucu yok. Evet. Bayağı doğal ve güzel yanı %100 Türk. burada içemezsem cebe atacağım götüreceğim bunu. Afiyetler olsun. Yapılmayanı yap sloganından ilerleyerek daha önce röportajlarında bahsetmediğin, söylemediğin bir şeyi söylemeni istiyoruz. İşte yatırım yapmayıp da keşke buna yatırım yapsaydım diye düşündüğün bir girişim olabilir ve herhangi bir şey ama daha önce söylemediğin bir şey. Bir tane var. Başka bir platformdaydı. Onu biliyor herkes. Bayağı bir dondurma zinciri var onların. Bir ara hepsini alayım, fonlayayım dedim. Sonra iletişim kuramadım yani. İşte platformların eksiklikleri bu. Yani ben telefonla görüşmek istiyorum. Maillere bakmıyorlar, muhtemelen görmediler yani. Görseler dönerler diye tahmin ediyorum. Orada bir pişmanlığım var. Aslında direkt yatırım yapsaydım iyiydi. Orada tabii ki sözleşmede bazı maddeler ben beğenmedim. Ondan yatırım yapmamıştım. Pişmanlığım vardı yani bir tane. Onu hiçbir yerde söylemedim bu arada. İşte yapılmayanı yap. Çevre arasında söylediğim. Hala da gider yerim, dondurmaları da çok iyi yani. Bayağı Türkiye'nin her yerinde var. Borsadan sonra kitle fonlamaya giriş yaptın. Evet. Burada da az önce söylediğimiz gibi rekor rakamlarla yatırım yaptın. Bireysel olarak kitle fonlama rekortmenisin. Ailen veya çevren ne düşünüyor? Tabii ki yani mutlu oluyorlar, gururlanıyorlar diye düşünüyorum. Fazla bizim Anadolu insanı belli etmez. Yani duygularını belli etmez ama bunu alıyorum. Yani kolay olmadı çünkü bunları kabul ettirmek. Ben elektrik elektronik mühendisiyim. Okul bitti. Hani işe girmeni beklerler. Ben borsada devam ettim. Hep bana söylerler hani bir yerde çalışman lazım. Böyle olmaz. Beni bir rahat bırakın, beni bir rahat bırakın diyeydi yani buraları. Biraz zorlaya zorlaya yani. Başarıları yakalaya yakalaya kabul ettirdim. Şu anda öyle bir söylem yok yıllardır. Yani mutlu oluyorlar tabii ki. Çevremde görüyorum bana karşı olan hani sen başarılı işler yapıyorsun havasını alıyorum. O da beni mutlu ediyor. Ama daha çok hedeflerim var. Yani başarılı diye kendimi çok hissetmiyorum açıkçası hala. Çok planlarım var, hayallerim var. Dediğin gibi borsada başladık kitle fonlama. Kitle fonlama dışında da mesela bazı işlere giriyorum şu an. Birkaç tane bir iş var. Bizim için aslında çok büyük bir şey değil ama aslında çok niş bir alan. Bir arkadaşım vardı üniversiteden. Onunla ilgili bir konu. Bir nevi girişimci de oluyorsun. Ya tabii ki girişimci de oluyoruz aslında ama tabii bizim ilgilenecek zamanımız yok. Orada biz yine kitle fonlamada destek veriyoruz girişimcilere. Orada da destek veriyoruz. Böyle bir girişimlerim de olmaya başladı ufaktan. Peki ileride fon kurduğunu görebilir miyiz? Olabilir, her şey mümkün hayatta ama fon işi tabii ki hakkıyla yapılmalı. Fon demek insanlar gelsin parayı yatırsın. Yok yani o fonu değerlenmesi lazım. O fonun hakkıyla adaletli bir şekilde
şekilde değeri artması gerekiyor. Bu da çok daha büyük bir efor benim için. Bunu sağlayabileceğim, yapabileceğim hissettiğim an olur. Şu an onun için erken, yani bir 2-3 sene lazım ona en az. Peki kapanışı yapmadan önce şunu merak ediyorum. Yani bu kadar büyük yatırım firmaları var, büyük melek yatırımcılar var. Onları neden biz kitle fonlamada göremiyoruz? Kitle fonlamaya karşı sanki böyle küçümseyici bakıyorlar ya. Ben de onlara öyle bakıyorum. Görecekler 2 sene sonra borsaya açıldıkları zaman bazı şirketler. Buradan ismini vermeyeyim şirketlerin. Şu anda net 3 tane şirketimiz 2028 yılında açılmaya aday. Açılır demiyorum, aday. Şu anda zaten 3'ü de ciroyu sağlıyor. Yani açılma şartlarını sağlıyor. Aktif büyüklüğü de sağlıyorlar. Az kaldı. 2027 bilançosunda muhtemelen sağlarlar. Yani 2028'de başvuru yapmamaları için bir neden yok. Bugünkü şartlarda konuşuyorum. Konjonktürel bir sıkıntı olmazsa. Ve o zaman bakacaklar kitle fonlama aslında çok önemli bir şeymiş. Halka arz olduğunu o zaman anlayacaklar. Beni açıkçası çok ilgilendirmiyor kimin ne yaptığı. Kendi yatırımlarına devam etsinler. Görelim. Onlar da yatırımlar yapsınlar. Başarılı olsunlar. Duyalım piyasada. Görelim şu kadar yatırım yapmıştı, bu kadar değerlemeden exit etti diye görelim bakalım. Yani bunlar kolay değil. Yani kitle fonlamaya işte bir sürü insan yatırım yapıyor, ben ortak olmam demek de doğru değil. O işin de bereketi ayrıdır aslında. Onu düşünemiyorlar veya onu anlamak istemiyorlar belki. O yüzden çok benim umurumda değil ya. Kitle fonlamaya karşı duranlar çok da umurumda değil. Biz bildiğimiz yolda güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Çok da kimseye ihtiyacımız yok. Yavaş yavaş sona doğru geldik. Benim merak ettiklerim bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa dinlemek isteriz. Öncelikle teşekkür ederim. Böyle güzel bir yayına çıktık. Çok daha fazla konuşurum aslında ama video süremiz kısıtlı. Başarılar diliyorum. Benim eklemek istediğim, inşallah zor dönemleri atlatacağız. Çünkü faizler yüksek. Faizin yüksek olduğu ortamda yatırım zor. Ama faizler aşağı gelmeye başladığı an bunun etkisini göreceğiz. İnşallah önümüz çok daha iyi, güzel olacak diye düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Konuğumuz Kamil Eren Ünal'dı. Bölüm sponsorumuz Pine de çok teşekkür ederiz. Size de geldiğiniz için, sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Ben de Pine teşekkür ediyorum. Bunu da alıyorum izninle. Şöyle iç cebime koyuyorum. Buraya koydum. Artık kapanışı yapabiliriz. Ayağına sağlık, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.